İran ve Azerbaycan arasında yaklaşık 645 kilometre uzunluğunda bir sınır bulunmaktadır. Sovyetlerin dağılmasından sonra belirlenen bu sınırlar nedeniyle 1992'den bu yana iki ülke arasında diplomatik ilişkiler de başlamış oldu. Fakat bunlardan daha da önemli bir şey varsa o da İran'da yaşayan, sayıları 20 ila 40 milyon arasında değişkenlik gösteren Azerbaycan Türkleridir. 20 ila 40 milyon dememin sebebi bu sayı tam olarak bilinmiyor ve ben bir rakam verdiğimde değiştiriyorum. Ancak buna rağmen benden resmi bir şey söylememi isterseniz 2010'ların başında Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İran nüfusunun %40'ı Türktür şeklinde açıklama yapmıştır. Yani bu da demek oluyor ki günümüzde İran'da Azerbaycan'dan yaklaşık 4 kat daha fazla Türk yaşıyor. Elbette bu %40'ın hepsi Azerbaycan Türk'ü değil ama o bilgiler başka bir videonun konusu. Yine de şu ana kadar paylaşmış olduğum bilgiler bize İran'ın 31 eyaletinden 2 tanesinin neden Azerbaycan ismini taşıdığını açıklamış oluyor. İran devletine göre Batı ve Doğu Azerbaycan olarak adlandırılan bu coğrafya, Azerbaycan tarafındaysa Güney Azerbaycan olarak adlandırılıyor ve Türkler bu topraklarla ana vatanlarının birleşmiş haline bütün Azerbaycan diyor. 1941'li yıllarda İran, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi. O dönem iktidarda olan İran Şahı Rıza Pehlevi koltuğundan indirildi. 1946 yılında işgal devam ediyor ve İran'ın çeşitli kesimleri İngilizler tarafından kontrol ediliyordu. Ayrıca Kızıl Ordu da ilerlemeyi sürdürüyordu. Stalin ise etki alanını yeni bağımsız devletler oluşturarak arttırmayı amaçlıyordu. Tam da bu amaca dayanarak Güney Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. Devletin başına yenilikçi ve aydın fikirleri olan Seyit Cafer Pişevari getirilirken merkez ise Türklerin en yoğun yaşadığı Tebriz şehri oldu. Fakat Amerika'nın baskıları sebebiyle Sovyetler Doğu Avrupa'daki çıkarları karşılığında bölgeden çekilme kararı alınca Azerbaycan Milli Hükümeti İran'ın ordusu karşısında çaresiz kaldı. Aradan geçen süre zarfında Azerbaycanlılar çeşitli direnişlerde bulunsalar da başarılı olamadılar ve yüz ölçümüne göre neredeyse 2 tane Azerbaycan yapan 150 ila 200 bin kilometre karelik alanı kapsayan bu coğrafya, İngiltere ve Sovyetlerin bölgeden çekilmesini destekleyen ABD'nin sebep olduğu sonuçlar yüzünden İran'a bırakıldı. Sonrasında İran Şahı Muhammed Pehlevi, Azerbaycan Türkçesiyle eğitim veren tüm kurumları kapattı. Ebu'l-Fes Elçi Bey döneminde Pan-Türk siyasi söylemi ve Azerbaycan'ın birleşme düşünceleri, İran'ın Azerbaycan'la ilgili endişelerinin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. İran'da Azerbaycan sınırlarına yakın yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türk'ü, devlet işlerinde ve ekonomik alanlarda önemli pozisyonlar aldığı için bu tarz milliyetçi yaklaşımlar İran'daki Türklerin geleceğini etkileyebilecek söylemlerdi. Bundan böyle İran, ülkesindeki Türk nüfusun fazlalığından dolayı Azerbaycan'dan gelebilecek olası tehditleri engellemek için Ermenistan'la güçlü bir ortaklık kurmayı tercih etti. 1990'ların başlarında Amerika'dan gelen baskı nedeniyle İran'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol projesine katılmasının reddedilmesi, ilişkileri olumsuz etkileyen başka bir faktördü. Öte yandan İran ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, Hazar Denizi üzerindeki anlaşmazlıkları da kapsıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Hazar Denizi'ne sınırı olan ülkeler, denizin doğal kaynak yönetimi ve güvenlik dağıtımı için bölünmesi konusunda anlaşma sağlamakta oldukça zorlandı. İran ve Azerbaycan, denizin nasıl bölüneceği ve hidrokarbon kaynaklarının kendi çıkarlarına göre paylaşım konusunda farklı görüşlere sahipti. 2001 yılında İran'ın keşif faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan'ı tehdit etmesinin ardından neredeyse iki ülke savaşa giriyordu. Neyse ki böyle bir durum yaşanmadı. Fakat sonuç olarak bugüne kadar her iki devlet de birçok çıkar nedeniyle savaş aşamasına kadar geldi. Azerbaycan İsrail ile, İran ise Ermenistan'la iyi ilişkilere sahip. İşin ilginç yanı ise İran ve İsrail günümüzde hali gergin ve neredeyse savaş aşamasında. Geçtiğimiz haftalarda göreve gelen Pezeşkiyan, İran dini liderinden savaş talimatı aldı. Dolayısıyla burada yaşanacak olan olası bir gerginlik, coğrafyanın kaderini değiştirecek birçok olasılığa gebe. Çünkü bu coğrafya sınırların sürekli değiştiği bir düzene sahip. Son 70 yılda özellikle de Orta Doğu coğrafyasında birçok kez sınır değişti. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan Arap devletleri pek çok kez federasyon kurmaya çalıştı. Birleşik bir Arap devleti için ilk teklif, Irak Krallığı, Suriye ile Lübnan mandası, Filistin mandası ve Ürdün Emirliğini tek bir bayrak altında Verimli Hilal Birliği ya da planıyla birleştirmekti. Dicle ve Fırat nehirleri boyunca uzanan Verimli Hilal, bölgeye coğrafi bir bütünlük kazandırmıştı. Ancak Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması uygulamanın önündeki en önemli engeldi. Aradan geçen birkaç yıl sonra
İki ülkenin nüfuslarının da rızasıyla Mısır ve Suriye 1958'de birleşti. Kısa süre sonra bu grup Birleşik Arap Devletleri olarak yeniden şekillendi ve bölgesel bir güç haline gelmeye başladı. Irak ve Ürdün, Arap Federasyonu olarak bilinen kendi birliklerini oluşturarak karşılık verdiler. Ancak bu birlik gerçekleşen darbe yüzünden 6 ay sonra çöktü. Böylece hem Irak hem de Ürdün, Mısır önderliğindeki Birleşik Arap Devletleri'ne katılmayı düşündü. O dönemlerde Kuzey Yemen'de büyük bir iç savaş patlak verse de Pan-Arap duygusu, Muammer Kaddafi'nin önderliğinde Libya, Mısır ve Suriye'den oluşan Arap Cumhuriyetleri Federasyonu'yla 1970'lerde yeniden dillendirildi. Öte yandan Suriye ile Mısır 1973'te Libya'ya danışmadan İsrail'e saldırdığında ilişkiler iyice kopma noktasına geldi. Böylece 1977'de federasyonun resmi olarak feshedildi. Her başarısız deneme bir sonraki deneme için fitil oluşturuyordu. Bu sefer de Saddam, Suriye ve Irak'ı Mısır ile birleştirmek istedi. Arap Cumhuriyetleri Birliği olarak adlandırılan bu birlik, Bağdat ve Şam arasındaki fikir ayrılıkları yüzünden başarısız oldu. Peki, Araplar neden bölgede birlik olmayı hayal ediyordu? Osmanlı'nın dağılmasından sonra bölgede zaten birçok Arap ülkesi bağımsızlığını ilan etmişti. Fakat her biri aslında tek başına çok güçsüzdü. Onlardan biri de Filistin'di. Çünkü gün be gün Filistin topraklarında yeni bir ülke doğuyordu. 1948 yılında Gazze'nin yönetimi Mısır'a aitti ve küçücük İsrail arkasına aldığı destekle Arap devletlerine baş kaldırıyordu. Bu başkaldırı elbette bir savaş doğurdu ve 1948'de Arap-İsrail savaşları olarak bildiğimiz süreçler yaşandı. İsrail topraklarını genişletti. Mısır'a bağlı Gazze'yi ve Sina Yarımadası'nı işgal etse de bir süre sonra Sina Yarımadası Mısır'a geri verildi. 1948'de bir kez daha Arap-İsrail savaşı yaşandı. 1967'de 6 gün savaşı ile bir daha. Tüm bu savaşlar sonrasında İsrail az önce bahsettiğim tüm toprakları kendi sınırlarına kattı ve burası İsrail diye tüm haritalara yazdı. 1960'lara kadar bölgede İsrail ile didişen, sürekli onları tehdit eden bir Arap coğrafyası vardı. Fakat ne hikmetse 2010 yılında Arap dünyasında hükümet karşıtı protestolar, ayaklanmalar ve hatta silahlı isyanlar başladı. Mısır, Suriye, Tunus, Libya, Cezayir ve aklıma gelmeyen diğer ülkelerde gerek devrilen hükümetler gerekse silahlı çatışmalar yaşandı. İsterseniz gelin haritalara daha yakından bakalım. Burası YPG'ye ait bölge. Burası ise İsrail'in kontrolündeki bölge. Ama Golan Tepeleri onlar için oldukça stratejik bir öneme sahip. Çünkü İsrail, Suriye ile yaşanacak olası bir savaşta burayı aşılması zor bir tampon bölgesi olarak düşünüyor. Buranın dini açıdan da özel bir yer olduğunu düşünüyorlar. Pekala. Arap Baharı defterini kapadık ve YPG'nin Suriye içerisinde toprağa sahip olduğu çıkarımını iyice kavradıysak, Irak'a olan sınırımıza daha yakından bakalım. Burası Irak'a bağlı ve anayasal düzeyde varlığı olan bir özerk bölge. Kürdistan Bölgesel Yönetimi. Suriye'deki YPG sınırına ve Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine sınırları var. ABD'nin 2003 Irak çıkarması ve 2010 Arap Baharı bu bölgede haritaları değiştirdi. Bu kesin. Ben insanların kalbini kıracak cümleler kurmaktan hep kaçınmışımdır. Bu korktuğumdan değil, sağduyudan kaynaklı. Fakat tüm bu olayları yorumlayacak olursak ortada bir çıkar var. Bu çıkarlar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hizmeti de var. Misal, en basit örneğiyle Türkiye dahil olmak üzere Orta Doğu'da birçok ülkede ABD askeri üsleri var. Bu üsler niye kuruldu? Neye hizmet edecek? Bazen uydurulmuş gerçeklere baktığımızı düşünüyorum. Beynimizin net bir doğru ve yanlış kavramı yoktur. Size anlatılanlara doğru deniliyorsa beyin onu doğru diye komutluyor. Bunun ötesine geçerseniz gerçek doğruları görebileceğinizi biliyorum. Kronolojik olarak sıraladığımızda Osmanlı'nın batışından Arap Baharı'na kadar birçok şey bazılarının doğru bildiği şeylerin rayında ilerletildi. Ama bu ne kadar doğru? Bunu sorgulayan olmadı. Belki Atatürk bunu 100 sene erteleyebilecek köklü bir çınarı dikti. Sonra ortaya da yeni gerçeklikler atıldı. Diyarbakır merkez üssüdür dendi. Eyalet sistemleri tartışıldı. Birileri kendisine bazı sıfatlar ve ünvanlar edindi. Bazı eş başkanlıklar tartışıldı. Velhasıl bugündeyiz. Bugünü yaşıyoruz ve sistem hala kendi gerçekliğini tam olarak oturtmuş olmasa da şunu söyleyebilirim ki Türk halkının gerçekliği huzurla ve barışla yaşamaktan başka bir şey değil. Gelecek yıllar bu coğrafya üzerinde bize ne gösterecek bilmiyorum ama tarihten çıkarılması gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Osmanlı'dan kopan Irak, Suriye, Libya, Mısır gibi ülkelerin yaşadıklarını iyi anlamak gerekiyor. Keza yine İsrail'in toprak alma hedeflerini ve bölgedeki ABD üslerini iyi analiz etmek gerekiyor. Haddimizi aşmadan gözlerinizi açmaya çaba gösterdim. Bu videonun amacı da kutuplaşmak değil, aksine birleşmenin güçlendireceğini anlatmak. Bu ülke
Etnik kimlik barışının en güzel örneklerinden birisi. Renklerimizi de korumalıyız. Özellikle genç kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Gözlerinizi açın, perspektifinizi geniş tutun. Sizinle paylaşmış olduğum Büyük İsrail haritasını, Suriye'deki YPG bölgesine ve Irak'taki bölgesel yönetimi iyice analiz etmenizi istiyorum. Kutuplaşmadığımız günlerin hasreti benim kalbimde büyüyor. O yüzden ülkemizin geleceği hepimizin elinde. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.